Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir tasarım paylaşacağım. Şöyle bir bakalım yakından. Evet, minik Angry Birds yavrusu, minik bir kuş. Evet, bu sevimli güzel tarifi sizlere anlatacağım. Bütün detaylarını paylaşacağım. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Bu tarifin de yine telif hakkı kanalıma aittir. Bunu da buradan belirteyim. Evet, hemen gerekli malzemelerimizi sayarak yapım aşamasına geçelim. Şöyle çeşitli renklerde iplere ihtiyacımız olacak. Gaga yapımı için turuncu, ayak yapımı için sarı ipe ihtiyacımız olacak. Göz kenarı için beyaz ve ana gövde için mavi renkte ipe ihtiyacımız olacak. Şöyle 2,5 milimetrelik bir tığım var. Siz dilerseniz şöyle 2 numarada kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size ait. Nasıl rahat ediyorsanız. Çok fazla bir şey fark etmeyecektir. Hemen hemen zaten 0 numarada. Bu da şöyle yakın. 2 numarada öyle. Evet. Hemen yapım aşamasına geçelim. Gözlerin numarasına bakalım hemen. Tam olarak bilmiyorum. Gözleri bu şekilde buraya koyduğum için tam bilemiyorum. Ama zaten örgüye uygun olarak kullanıyorum. Numarayla pek işim olmuyor. Şöyle minik bir göze ihtiyacımız olacak. Yeşil renkte olabilir. Gerçi örgümüz mavi olacak oyuncağımız ama şöyle minik minik 6 milim olabilir. 4 ya da 6 ya da 8 de olabilir. Hepsi olabilir. Örgüye göre bakacağız, karar vereceğiz. Belki de siyah renkte göz kullanacağım. Evet, şimdi hemen ana gövdenin yapımı ile başlayalım. Şöyle mavi renk ipimi alıyorum. Evet. Öncelikle şöyle bir sihirli halkamızı yapıyoruz. En basit haliyle 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne ördüm. İpimi çekiyorum. Ve ilk ilmek kaydırma yaparak birinci sırayı tamamlamış olduk. Hemen ikinci sıraya geçelim. İkinci sırada her ilmeğe çift sık iğne. Umarım yakından daha net gözükür. Yani alt olan sayımızı 12'ye çıkarmak için her ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Örüp gelelim. Evet, şimdi hemen işaretleyiciyi takıyorum. İlmek belirleyicisini. Şöyle taktım. 3. sıraya geçtim. 3. sırada bir sık iğne, bir artırma yapıyorum. Evet. Bir tane tek örüyorum. Onun yanındaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. Sayımı 12'den 18'e çıkarıyorum. Bu şekilde örüp gelelim. Evet, bir sık iğne bir artırma yaparak 3. sıramızı tamamladık. 1 2 3. sıramız da bitti. Sayımız 18. Hemen 4. sıraya geçiyorum. 4. sırada 1 2 tane sık iğne yapıyorum ve bir tane artırma yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, 2 sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 24'e çıkardık. 5. sıra ile devam ediyorum. 5. sırada ise 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane artırma yapalım. 3 sık iğne bir artırma yaparak sayımızı 30'a çıkaracağız. Evet, 5. sıramızda tamamladık. Sıra sonunda sayımız 30. 6. sıraya geçiyorum. 6. sırada 1 2 3 4. 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum.
4 sık iğne bir artırma yaparak bu sırayı da tamamlayalım. Sayımız 36 olacak. Evet, 6 sıra ördük. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi düz öreceğiz. Her sık iğneye bir sık iğne. Hemen göstereyim şöyle. Bütün ilmekleri birer tane öreceğiz. Evet. Toplamda 7. sırayı öreceğiz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yani 9 sıra boyunca şöyle tekini kapatayım, şöyle yapıp göstereyim. İşitme engelli izleyicilerim için kolaylık olsun diye. 9 sıra boyunca düz öreceğiz. Hiçbir şekilde artırma ya da eksiltme yapmadan bu şekilde örüp gelelim. Evet. 15. sıramızı tamamladık. Bu arada göz beyazını hemen örüp gözlerimizi takmamız gerekiyor. Artık eksiltmelere başlayacağız. İçini dolduracağız oyuncağımızın. O yüzden 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi çekiyorum. Şöyle ilk ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında her sık iğneye çift sık iğne örüyoruz. Yani sayımızı 6'dan 12'ye çıkaralım. 2 adet öreceğiz. Evet, ördüğümüz göz beyazlarına hemen şöyle şu orta kısmın, yani sihirli halkanın hemen yan tarafındaki boşluğa şöyle geçiş yapıyorum. Evet, gözü şöyle takacağız. Sihirli halkadan itibaren şöyle ikiye katlıyorum örgümü. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ve 9. sıralar arasına şöyle takalım. Öncelikle dikmeden önce yerini belirlemek çok önemli burada. Yani şöyle yan yana geldiğinde şu arada bir tane sık iğne olacaktı. Sadece bir tane. Ona göre şöyle yan yana dikeceğiz. Evet, bu şekilde dikip gelelim hemen. Şöyle 8 ile 9. sıralar arasına takıyorum. Diğerini de yanına takacağım. Şöyle takarsam sanırım olacaktır. Eyvah, çıktı. Evet. Evet, diktiğim zaman ortada şöyle minik bir boşluk kalacak. Bir sık iğne kadar. Şöyle örgümüzü çevirdik. Dilerseniz kilitli gözlerin arkasındaki kilitleri takabilirsiniz.
Bunları takınca biraz gözlerin sağa sola dönüşü biraz sıkıntılı oluyor. Ben kullanmayı tercih etmiyorum bazı videolarda, bazı modellerde daha doğrusu. Onun yerine bu şekilde çakmakla mühürleme işlemi yapacağım şimdi. Örerken birçok tekniği de aynı anda sizlerle paylaşmış oluyorum zaten. Bu da bir şekilde, eğer şu arkasını bulamazsanız siz de böyle kullanabilirsiniz bu gözleri. Evet. Gözlerimizi taktık. Daha sonra biraz daha geniş bir zamanda daha düzgün bir şekilde tutturacağım, dikeceğim. Şöyle ipimi çektireyim. Sonradan da dikiliyor tabii ki. Ama şu kilitli gözler sonradan takılması sıkıntı olduğu için şimdiden takalım ve eksiltmelere geçelim. Evet, 16. sıra ile devam edelim. 16. sırada 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Gizli eksiltme. Bu şekilde 4 sık iğne bir eksiltme yaparak sayımı 30'a düşüreceğim. Evet, 17. sıra ile devam ediyoruz. 17. sırada 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet. 18. sırayla devam edelim. 1 2 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Toplamda sayımız, sıra sonunda toplam sayımız 18 olacak. 2 sık iğne, bir eksiltme yaparak. Evet, daha fazla ilerlemeden artık son 2 sıramız. O yüzden içine dolgu malzemesi olan elyaf ile dolduralım. Evet, sondan bir önceki sıramız 19. sıramız. Burada ise bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sayımızı 12'ye düşürelim. Evet, artık son sıramız 20. sıramız. Şöyle her ilmeğimizi artık eksilteceğiz. Yani 6 tane eksiltme yapıyorum. Şu 1 şöyle öndeki loblardan tığımı geçiriyorum ve eksiltmemi yapıyorum. Şu 3 4 5 ve son eksiltmemi yapıyorum. 6. Hemen ipimi keseceğim. İğneyi geçireceğiz. Şöyle toplama yapacağız şimdi. Bakalım iğneden kolaylıkla geçecek mi ipim? Genellikle videolarda geçmemek için direniyor. Evet, geçti. Şöyle dışta kalan loblardan geçiriyorum. En son ipimi çekiyorum ve kapatıyorum. Evet, bakın şöyle güzel bir kapanma oldu. İpimi kesiyorum. Evet, videonun çok fazla uzamaması için 2 bölümde anlatacağım.
Birinci bölümde göz beyazını yaptık, gözümüzü taktık ve ana gövdeyi oluşturduk. İkinci videoda ise kanatlarını yapacağız. Geri kalan bütün parçaları yapıp modelimizi tamamlayacağız. Şimdilik hoşça kalın.